her sırrın bir bedeli vardır. Cemil Molla Köşkü, geniş bir zamanın gökyüzünde uçmaktan yorulmuş, kuzguncuk sırtlarındaki yuvasına oturmuş beyaz bir güvercine benzer. Köşk döneminin kültür merkeziydi ve sahibine tahmin edilenden daha fazla bağlıydı. Öyle ki köşk, Cemil Molla'nın ölümünden sonra kimseye huzur vermedi. Bazı yapılar vardır ki yalnızca taş, mermer, ahşap değildirler. Onlar geçmişin sesi, bastırılmış çığlıklar, hala kapanmamış hesaplar ve yarım kalmışlıklarla doludurlar. İşte İstanbul'un kalbinde, boğazın serin esintisiyle çevrelenmiş bir noktada yükselen Cemil Molla Köşkü öyle bir yapıdır. Üryanizade Cemil Molla Efendi, 3 Kasım 1864 tarihinde çok eski, köklü bir Osmanlı ailesi olan Üryanizadeler ailesinin bir üyesi olarak dünyaya gelir. Babası şair Süleyman Celaleddin Bey, annesi Şeyhülislam Ahmet Ezat Efendi'nin kızı Ayşe Sıdık Hanım'dır. Cemil Bey, aldığı medrese eğitimi sonrası toplum içinde Cemil Molla olarak tanımaya başlarken İngilizce ve Fransızca da öğrenerek entelektüel çevreler tarafından kabul görür ve zaman içinde hızlı sevilen biri olur. Tüm bunların dışında Cemil Molla Efendi çağdaşlığı, sanatı, eğlenmeyi seven, bunu hayatına yansıtmaktan keyif alan, tam anlamıyla batılı, devrin en gözde aydınlarındandır. İkinci Abdülhamit'in gözdesi, yakın dostu, satranç arkadaşı. Vahdettin ise değişmez danışmanıdır. Aşkın, sanatın ve ihtişamın iç içe geçtiği bu hikayede Cemil Molla yalnızca bir aydın değil, döneminin ötesine geçmiş vizyon sahibi biridir. Bir gün yine Üryanizade ailesi gibi İstanbul'un köklü ailelerinden Beylerbeyli Ebu Bekir Bey'in gözbebeği, güzeller güzeli kızı Emine Hanım'la bir cemiyet toplantısında karşılaşırlar ve tanışırlar. Zaman içinde ailelerin de bir araya gelmesiyle çiftin evlenmesine karar verilir. Çok ihtişamlı bir düğün töreniyle evlenirler. Bütün İstanbul bu iki köklü ailenin çocuklarının bir araya gelmesini konuşur. Bu ihtişamlı düğünün ardından yaşamayı seven ve eğlenmeyi de oldukça ciddiye alan bir insan olan Cemil Molla, dedesi Şeyhülislam Ahmet Esat Efendi'ye padişahın küçük bir nişanesi olarak hediye ettiği Kuzguncuk sırtlarındaki geniş araziye dedesinin de izniyle dillere destan bir köşk yaptırmaya karar verir. Yıl 1886. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Adliye Nazırlığı ve Sürahi Devlet Reisliği yapmış olan Üryanizade Cemil Molla Efendi, Kuzguncuk sırtlarına konduracağı incelmiş bir zevkin ürünü, farklılığın simgesi olduğunu düşlediği köşkü yaptırmak için içine tam anlamıyla sinen o mimarı bir türlü bulamaz. Artık tam da ümidini kesmek üzereyken İtalyan ve Ermeni asıllı mimar Signor Alberti'ye rastlar. Osmanlı'nın köklü görgüsü ve ruhuyla Alberti'nin tekniği ve alafranga bilgisi İstanbul'un belki de en iddialı, her yönüyle yenilikleri barındıran ve tamamıyla kendine özgü bu tarihi eseri yaratır. Yaşamı boyunca Osmanlı Aliye'de Bab-ı Meşiat'ta başkanlık, Şeyhülislamlık, Şurayi Devlet Başkanlığı ve en sonunda 2 kez Adliye Nazırlığı görevini sürdüren Cemil Molla'nın düşlediği köşkü yaratma coşkusu, 5 yıl süren yapımı sırasında Signor Alberti'nin hem mimar hem ustabaşı gibi çalışmasına neden olur. O günlerin İstanbul'unda Kuzguncuk sırtlarının incisi olan bu köşk, altınla yaldızlanmış tavan işlemeleri, fumoyli yemek odaları, vitraylarla bezenmiş yatak odalarıyla İstanbul'un en çok konuşulan konusuydu. İstanbullu'nun dilinde 8. dünya harikası olarak anılan, hamamının beyaz mermerlerinin her zaman ılık kalması için altlarına incecik kalorifer dilimleri döşenmişti. Sultan Abdülhamit Çağ'ın İstanbul'unda Yıldız Sarayı dışındaki bir yerde kalorifer ve elektrik kullanılması hayal bile edilemezken,
Molla bu konuda da bir ilke imza atar. Cemil Molla Köşkü, Yıldız Sarayı gibi dizel motoruyla aydınlatılır, kaloriferle ısıtılır. İlk elektrikli ev, ilk kaloriferli ev sıfatlarına Molla bir yenisini daha eklemekte gecikmez. İlk telefonlu ev. Tüm bu muazzam detaylar inşaatın uzun sürmesinde önemli rol oynar. Cemil Molla yaptırdığı bu köşkte gurur duyar ve köşkü çok sever. 5 yılın sonunda köşk tamamlanır. Cemil Bey ve Emine Hanım sonunda köşke taşınırlar. Köşke taşınmalarının ardından burası sadece ev olarak kullanılan bir mekan olmaktan çıkar. Kuzguncuk'taki Beyaz Kuleli Köşk'ün mekansal zenginliği, seçkin bir kültür ve eğlence yaşamına da yıllarca sahne olur. Geceleri dönemin ileri gelen filozof ve şairlerinin katılımıyla oluşan ve sabahlara kadar süren tartışma toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılar Molla'nın saatler boyu ezberden okuduğu divan edebiyatından parçalarla taşlanıyor. Köşk zaman içinde adeta entelektüel bir mekana dönüşüyor. Fakat bu güzel günler 1909 yılında İttihat ve Terakki'nin 2. Abdülhamit'i tahttan indirmesiyle son bulur. Cemil Molla, eşi Emine Hanım'la birlikte Midilli Adası'na sürgüne gönderilir. Sürgün hayatında varlıktan ve o eski şaşalı günlerden uzak kalan Cemil Molla hastalanır. Eşi Emine Hanım bunalıma girip insanlardan uzaklaşır ve içine kapanık, fazla konuşmayan biri olur. Midilli Adası'nda 3 yıl süren sürgün hayatının ardından Cemil Molla affedilir ve eşiyle birlikte İstanbul'a geri döner. Çalışma hayatına geri dönüp Adliye Nazırlığı ve Şurayı Devlet Başkanlığı görevlerinde bulunsa da cemiyette bir daha eski yerini bulamaz ve çiftin hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmaz ve eskiye nazaran mutlu bir hayat sürerler. Cemil Molla Efendi, Cumhuriyet devrinde memuriyete devam etmeyip emekli olur. Ve yıllar 1941'i gösterdiğinde ise eşi Emine Hanım'la birlikte Kuzguncuk Sırtları'nın incisi olan köşklerinde ölü bulunurlar. Cemil Molla, Nakkaştepe'deki aile mezarlığına defnedilir. Çiftin ölümünün ardından emniyet sandığı Cemil Molla Efendi'nin borçları sebebiyle köşke el koyar. Aradan geçen yılların ardından Hamit Bey, eşi Aliye Hanım ve biricik oğulları İzzet'le birlikte köşke taşınırlar. Köşkü satın alan Hamit Bey, İstanbul'un bu meşhur yapısına sahip olduğu için çok mutludur. Fakat bu mutluluk fazla uzun sürmez. Aile köşke taşındıktan hemen sonra garip olaylar yaşanmaya başlar. Zaman zaman köşkün içinden gelen anlamsız sesler, tıkırtılar, farklı katlardan, kullanılmayan odalardan gelen ayak sesleri, açılıp kapanan dolap kapakları, kendi kendine açılıp kapanan kapılar. Karı koca bu yaşananları bir anlam veremezler ve köşkteki hayatlarına devam ederler. Fakat bir gece Hamit Bey ve Aliye Hanım uyurlarken tüm köşkte küçük İzzet'in çığlıkları yankılanır. İzzet ağlayarak ve çok korkmuş bir halde annesiyle babasının yanına gelip odasında birinin olduğunu söyler. İzzet'in bu söylediğini çok ciddiye almasalar da odasını yine de kontrol ederler ve kimsenin olmadığını görürler. İzzet'i sakinleştirip yatırırlar. Köşkteki bu garip huzursuzluk hali, sesler, tıkırtılar, İzzet'in sürekli tedirgin olması devam eder. Fakat bir akşam aile en alt katta yemek yerken üst kattan herkesin duyacağı şekilde koşma sesleri gelir. Hamit Bey hizmetliden üst kata çıkmasını ve etrafı kontrol etmesini ister. Hizmetli istemeyerek de olsa gelen sesleri kontrol etmek için en üst kata çıkar. Bir süre sonra hizmetlinin çığlık sesi duyulur ve hizmetli köşkün en üst katından aşağıya düşerek hayatını kaybeder. Aile, özellikle de Aliye Hanım, köşkte yaşananlara artık dayanamasa da çok korksa da köşkü çok seven Hamit Bey, köşkü elden çıkarıp gitmeyi istemez. Ve yaşanan her şeyi unutup bir şey olmamış gibi ailesiyle birlikte köşkte yaşamaya devam eder. Ancak yaşananlar bunlarla sınırlı kalmaz. Yine bir gece Hamit Bey ve Aliye Hanım yataklarında uyurlarken Aliye Hanım yüzünün üstünde bir esinti hisseder. Uykusundan uyanıp
Gözlerini açtığındaysa korkunç bir manzarayla karşılaşır. Oğlu İzzet, yüz hizasının üzerinde havada uçar gibi asılı bir şekilde durmaktadır. O an vücudunu hiçbir şekilde hareket ettiremediğini fark eder. Çığlık atmaya çalışır fakat sesi çıkmaz. Adeta taş kesilmiş bir şekilde oğlunun havada yüzüstü asılı bedenine bakarken gözleri kocası Hamit Bey'i arar. Hamit Bey yüzünde korkunç bir gülümsemeyle yatağın başında ayakta durmaktadır. Aliye Hanım'ın gözlerinden yaşlar süzülürken odanın kapısı aniden çok büyük bir gürültüyle açılır ve görünmez bir güç İzzet'i kapının dışına doğru adeta vakumlarcasına çeker. Aliye Hanım kendine gelir. Üzerindeki ağırlığın gittiğini ve hareket edebildiğini fark eder. Hızla yataktan kalkar. Kocası Hamit Bey'in yatakta uyuduğunu görür. İzzet'e bakmak için koşarak odadan çıkar ve İzzet'in odasına gider. İzzet'i odasında duvarın dibinde, ayakta sanki donmuş bir vaziyette sabit bir noktaya bakarken bulur. Birkaç saniye durumu anlamaya çalışır ve sonra hızlı bir şekilde İzzet'i kollarından tutarak kendine doğru çevirdiğinde İzzet'in sanki transa geçmiş gibi bir halde olduğunu görür. Oğlunu kendine gelmesi için adını seslenerek silkeler. İzzet kendine gelir gibi olur, şaşkındır. Aliye Hanım'ın içini o an bir karanlık kaplar. Yatak odasındaki Hamit Bey'e bakmak için hızla koşarak odaya geri gider. Yatakta yatan Hamit Bey'i uyanması için silkeler fakat dokunduğu Hamit Bey'in cansız bedenidir. Eşini kaybeden Aliye Hanım artık köşkte kalamaz. Oğlu İzzet'le beraber bahçedeki müştemilata taşınır. Geceleri oğlu İzzet'i hiç yanından ayırmaz ve onunla birlikte uyur. Bu şekilde kendisinin ve oğlu İzzet'in güvende olduğunu düşünür. Köşkün içinde artık yaşayan kimse yoktur. Fakat bazı geceler köşkün ışıkları yanar. İçeride birileri yürüyormuş gibi silüetler görünür. Bu yaşananlara çevredeki komşular da şahit olurlar. Günler bir süre böyle geçip gider. Aliye Hanım bir gece büyük bir gürültüyle uykusundan uyanır ve oğlu İzzet'in yanında olmadığını görür. Oğlunu aramak için bahçeye koşan Aliye Hanım İzzet'i bir türlü bulamaz. Koşarak panikle köşkün ön tarafına doğru dolanır ve gördüğü manzara karşısında dona kalır. İzzet arkası annesine dönük kapalı olan köşkün kapısının önünde hareketsiz bir şekilde durur. Aliye Hanım oğluna seslenir fakat İzzet asla ona doğru dönmez. Bu sırada köşkün kapısı ağır ağır gıcırdayarak aralanır. Kapının arasından çıkan siyah bir yer İzzet'i büyük bir hızla köşkün içine çeker ve kapı gürültüyle kapanır. Aliye Hanım ağlayarak panik içinde koşar, kapıyı yumruklar, tekmeler, feryat eder ama kapıyı hiçbir şekilde açamaz. Artık İzzet'ten hiçbir ses yoktur. Aliye Hanım ağlayarak birkaç adım geri çekilir ve gayri ihtiyari bir şekilde yukarı doğru bakar. İzzet köşkün en üst katında ayaktadır ve aşağı atlamak üzeredir. Aliye Hanım oğlu onu duyar ümidiyle tüm gücüyle bağırır fakat İzzet gecenin karanlığında kendisini aşağı bırakır. İzzet'in cansız bedeni Aliye Hanım'ın ayaklarının dibindedir. Oğlunu da kaybetmesinin ardından Aliye Hanım köşkü tamamen boşaltır ve bir daha hiç kimse kendisinden haber alamaz. Aliye Hanım'ın gidişinden sonra köşk tam 40 yıl boş kaldı. Yıllar geçtikçe köşkün duvarları çatladı. Mermerleri soldu. Ahşapları çürüdü. Ama köşkün içinden hala sesler geliyordu. Mahalle sakinleri geceleri camlarda silüetler gördüklerini anlattı. Geçen 40 yılın ardından bir inşaat firması köşkü satın aldı. Bu varlıklı aile önce köşkü restore edip sonrasında köşke yerleşme kararı alıyor. Ancak daha inşaat çalışmaları yapılırken çalışan işçilerle ilgili sürekli sorunlar çıkıyor. İşçiler farklı katlardan sesler geldiğini, kapıların pencerelerin kendi kendine çarptığını söyleyip sürekli işi bırakıp kaçıyorlar. İşçiler kaçtı. Yenileri geldi. Onlar da kaçtı. Çok zorlu ve sıkıntılı bir süreç olsa da sonunda restorasyon bir şekilde tamamlandı. Aile köşke taşınıyor.
Daha köşke taşınalı çok uzun bir zaman olmamışken baba ve oğulun arası bozuluyor. Baba ve oğul bu soğukluğun ardından işlerini ayırıyorlar. İşlerin ayrılmasıyla da her şey daha da kötüye gidiyor. Aile içinde üst üste gelen huzursuzluklar, ardından aile içinden ani ölümler yaşanıyor ve aile köşkü boşaltma kararı alıyor. Köşkü elden çıkartıyor. Cemil Molla'nın hayali olan o görkemli yapı artık kimse için bir yuva değildi. Sadece bir uyarıydı. Köşkün laneti sadece yaşanan olaylarda gizli değildi. Bazı insanlar her şeyin çok daha önce başladığını iddia etti. Cemil Molla'nın evlenmeden önce başka bir kadına söz verildiği söyleniyordu. Kadının annesi kızının bu evlilikten mahrum bırakılmasını kabullenememişti ve o meşhur cümleyi etmişti. Madem ki benim kızıma yar olmadı, size de olmayacak. Bir büyücüye gidildiği ve köşkün üzerine kara bir muska bırakıldığı anlatılır. O günden sonra Cemil Molla'nın işleri ters gitmeye başladı. Köşkün yapımı gecikti. Evlenmelerine rağmen çiftin hayatı beklenenden kısa sürdü ve ardı ardına gelen kayıplar. Köşkün lanetini bir efsane değil, zincir haline getirdi. Bugün Cemil Molla Köşkü hala ayakta. Ünlü inşaat şirketlerinden birine ait. Dış görünüşü tıpkı eskisi gibi. Son yapılan restorasyon köşkün orijinal yapısına bağlı kalınarak yapıldı. Fakat köşkte yaşayan hiç kimse yok. Köşkü satın alan firmanın sahipleri köşke yerleşmediler. Köşkün camları karanlık, duvarları sessiz. Ve bazı geceler oradan geçenler köşkten gelen çığlık seslerini duyduklarını söylüyor. Belki de bazı yerler sadece yaşamak için inşa edilmez. Cemil Molla Köşkü sadece taş, ahşap ve mermerden ibaret bir yapı değil. Zamanın içinde şekillenmiş bir hafıza, kaybolmuş hayatların yankısı ve kimine göre hala kapanmamış bir hesap. Kapıları kilitli, camları tozlu. Bazı yapılar yaşanmışlıkların gölgesinde çürümek içindir. Ve belki de İstanbul'un tam ortasında, unutulmuş bir yokuşun başında sizi bekleyen sadece bir köşk değildir. Karanlık bazen sadece ışığın yokluğu değildir. Bazen hatırlananların geri dönmesidir.